Herkese yeni bir videodan, Türkiye'den selamlar dostlar. Şu anda Türkiye'deyim ve çok güzel bir sahil kasabasındayım burada. En son beni Güney Afrika'da, Cape Town'da izlemiştiniz ve Türkiye'ye döneceğimi söylemiştim. Güney Afrika'dan, Cape Town'dan Katar aktarmalı bir uçuşla Türkiye'ye kadar geldim ve ben yaklaşık bir aydır aslında buradaydım. Siz geriden gelen videoları izliyordunuz. Cape Town'da bayağı bir video çekmiştim. Güney Afrika'da bayağı bir video biriktirmiştim. Ve o videoları aslında yayınlamaya devam ediyordum ben bir süredir. Artık o videolar bitti. Dedim ki Türkiye'de bari bir videom olsun. Uzun uzun böyle Türkiye'den videolar çekemeyeceğim maalesef ki. Çünkü çok fazla gezme şansım da olmadı burada. Bu arada tam bu binada kalıyorum ben. Burası Eski Foça dostlar. Birkaç gün önce İzmir'e geldim. Önce bir İzmir'in merkezine geldim. Oraya bir gezdim. Sonrasında dedim ki birkaç günlüğüne de olsa böyle İzmir'in farklı yerlerinde bir gideyim göreyim. Bir Foça'ya attım kendimi dün. Size ufaktan bir burayı göstermek istiyorum. Burası gerçekten doğal kalmış. Çok güzel bir sahil kasabası. Şu evler, binalar o doğallığını tamamen korumuş. Zaten taş evleriyle bilinen öne çıkan bir yer. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. Yani bu kadar güzel bir yer olduğunu bilmiyordum Foça'nın. Bilseydim herhalde daha önce gelirdim. Bakın şöyle nar ağaçları, otantik evler falan etrafımızda. Hemen buradan 2 adım daha yürüdüğünüzde direkt sahil şeridine atıyorsunuz kendinizi. Sahilin kenarına atıyorsunuz. Çok güzel bir yürüyüş yolu var şurada. Ve şu sahile bakar mısınız? Kafeler, restoranlar, oteller var burada denize karşı. Ve su tertemiz. Gerçekten çok güzel duruyor. Güney Afrika'da kış dönemine denk gelmiştim. Burada tam yazın ortasındayım. Taş evler, çevre, her şey gerçekten mükemmel. Şurada iskelelerde insanlar denize giriyorlar. Türkiye'de yazın gelecek güzel tatil yerlerinden bence. Ufak böyle sessiz sakin bir yer arıyorum ben diyorsanız gerçekten fazlasıyla güzel bir yer yani. Hemen şurada Cenevizlilerden kalma tarihi bir kale yer almakta. Oranın sembol yapılarından komple bu sahil şeridini böyle yürüyebiliyorsunuz. Foça gerçekten bayağı güzel bir yermiş. Bu arada bakın burada kim var? Merhaba. How is going Turkey? Amber'la Türkiye'de tekrardan buluştuk biz dostlar. Hatta bu arada ben de şöyle bir oturayım. Ben Türkiye'ye geldikten bir 4-5 gün sonra Amber da Türkiye'ye geldi ve önce bir İstanbul'da vakit geçirdik. Hatta orada çekmiş olduğum videolar var böyle çok kısa da olsa onları koymaya çalışacağım. Beraber futbol maçına gittik orada işte gezdik falan. Sonra o İzmir'e geçti. Sonra peşinden ben de İzmir'e geldim. Buraya da beraber geldik. Dedim biraz sürpriz olsun. Türkiye'de buluşacağımızı söylemiştik. Ta Botswana'dayken o Namibya'ya bense Güney Afrika'ya gitmek zorunda kalmıştım. Sonrasında Türkiye'de bir ay aranın ardından tekrardan buluştuk. How was everything in Turkey until now? Price increased so much. Yeah, but it's beautiful here. Did you like it in general? Yeah, Foça is so beautiful. Izmir also. How about Istanbul? Istanbul, a bit hard when we were there. How was your Namibia adventure? Namibia adventure was amazing. It's kind of winter there, so right now it's so hot in summer, kind of. Car trip in the desert. Amber Namibya'da çölde dostlar araç kiralayıp birkaç arkadaşıyla beraber gezdi, oraları keşfetti. Ben Türkiye'ye geldim, Güney Afrika'yı gezdik falan. Şimdi ise İzmir'de Foça'dayız. Şurada kafeteryalar var. Çok tatlı duruyorlar. Hepsinde kediler böyle masaların üzerine uzanmış.
farklı bir atmosfer var. Ya böyle bir yerde olmayı, ufak bir yerleşim yerinde olmayı gerçekten özlemişim. İyi geldi yani. 2-3 günlüğüne geldik buraya yalnızca. Aslında artık seyahatimizin sonundayız. Ama sonunda bile olsa en azından birkaç gün buraların bir tadını çıkartalım istedik yani. Türkiye'ye gelmişken bilerek deniz havası alalım, bir sahil kasabası gezelim. Ne bileyim biraz daha eğlenelim. Güzel oldu o yüzden. Gerçekten güzel oldu. Türkiye'de video çekmeye çok fazla alışık değilim. Çünkü biliyorsunuz yani normalde sürekli farklı ülkelerde geziyorum. Ne bileyim Türkçe konuşulmayan yerlerde geziyorum. O yüzden burada elime kamerayı alınca bir tuhaf oluyorum yani. İnsanlar bakıyor falan. Ama alışacağız yani. Böyle Türkiye'ye geldiğimde en azından bir tane iki tane ara video olarak videolarda üreteyim istiyorum. En azından Türkiye'nin ufak böyle farklı beldelerinde göstereyim istiyorum size. Bakın hemen burada tekneler var. Bir iki tanesi kalmış. Normalde bu sıra boyunca devasa tekneler bu şekilde bekliyor oluyor. Ortalama 1000-1200 lira arasına günlük tekne turları satın alabiliyorsunuz burada yemekli. Ve sizi 4-5 farklı yere götürüyorlarmış burada. Vaktimiz olmadığı için biz yapamadık. Bunlar da ufak balıkçı tekneleri burada böyle çevrede. Bakın hatta hemen şurada yazıyor. Günlük yemekli tekne turları 6 saat sürüyor diye. Bakın burada da 100 liraya gün batımı turları da varmış. Şu teknelerle götürüyorlar. Bunun fiyatı fena değil yani. Bu iyiymiş. Abi her şey çok güzel. Yani gerçekten yaz Türkiye'de güzel. Tatil yerleri, ne bileyim sahil kasabaları çok güzel ama fiyatlar maalesef Türkiye'de genel olarak bayağı uçmuş yani. Bu da oranın gerçekliği yani. O yüzden çok fazla bir şey diyemiyorum ama dünyanın birçok yerini gezmiş birisi olarak bu fiyatlar gerçekten çok pahalı. Yani bu tarz yerlerde çok daha uyguna kalabilmeniz lazım aslında. Şöyle devam edelim istiyorum. Burayı komple bir yürüyelim istiyorum, sahil şeridini. Ufak tefek balıkçı tekneleri var buralarda. Hemen kenarında klasik balık restoranları. Şimdi o başladığımız kısmın tam karşısına geldik. Şuradan bir yerden başlamıştık. Resmen bir U çizdik böyle. Restoranların, kafelerin arasından buraya kadar geldik. How is Foça? Small town. Şunlar hep balıkçı tekneleri. Ağlara ayıklayan amcalar falan vardı az önce. Ya bu kısmı gerçekten seviyorum. Özellikle gündüzleri inanılmaz sakin. Hava sıcak olduğundan ama İstanbul'dan sonra açıkçası İzmir bayağı serin geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama İstanbul'da olan illaki vardır izleyip de. İstanbul yanıyor direkt yani nemden duramıyorduk yerimizde. Burası bayağı serin geldi. Bir de en azından denize girebiliyorsunuz yani. Gündüz aşırı sakin, akşamsa bayağı tıklım oluyor buralar. Ya yazın gerçekten Türkiye farklı bir seviye yani. Türkiye'deki yazı çok seviyorum. Bir de şurada bile suyun dibini görüyorsunuz, tertemiz. Yani gittiğim her yerde denizleri gösteriyordum, hep şey diyordunuz. Ya işte Türkiye'de de var böyle yerler. Türkiye'de ne güzel yerler var Ege'de falan diye. Gelmişken onu da gösterelim madem şimdi. Hakikaten Ege çok temiz. Bakın şurada bir sürü balık yüzüyor galiba. Ot gibi şeyler dökülmüş. Çıplak gözle direkt o balıkları izliyorsunuz yani. Az önceki yürüyüş yolunun devamından o Ceneviz Kalesi'nin, 5 kapılı kalenin bulunduğu yere geldik. Buranın 5 farklı denize açılan kapısı varmış zamanında ve 5 kapılı kale demişler o yüzden. Şehrin sembol yapılarından ve buranın önünden böyle bayağı bir yürümeye devam edebiliyorsunuz. Acayip bir rüzgar var burada bu şekilde ilerledikçe çünkü bayağı denizin ortasındasınız yani resmen. Şöyle bir tüm Foça'yı göstereceğim size. Burası eski Foça. O yüzden bayağı ufak bir yerleşim yeri ama gerçekten çok keyifli bir yer. Yaşanacak yer yani. Ege'deki sahil kasabalarının biliyorsanız hep böyle farklı bir havası var. Gerçekten buranın da öyle kendine özgü bir havası var yani. Bakın bu arada kalenin önünde göstereyim size. İçerisine giriliyor mu bilmiyorum şu anda. Galiba 2 tane sağlam kapısı kalmış bugün. 5 kapılı kale olarak geçse de. Bu arada olur da bir yolunuz düşerse Foça'ya şu yolu mutlaka bir yürüyün bence ve şu manzaranın tadını çıkartın.
Gelmişken bir de mutlaka tekne turu yapın yani. Bu arada Beş Kapılar Kalesi'nin girişte burasıymış. Galiba kapalı şu anda. Güzel yani. Tarihi bir doku katmış buraya. İnsanlar güneşleniyor bakın burada. Tadını çıkartıyorlar havanın. Bunlar da burada gölgeleniyorlar. Hemen şurada sağ tarafımda insanlar güneşleniyor. Kediler de bankın altına saklanmış. Ya Türkiye'ye bu geldiğimde şunu gördüm yani sonuna kadar. İzmir'e bir geldik mesela, ne bileyim, bir restoranda, bir kitapçıda, herhangi bir mağazada köpekler klimanın altında yatıyorlar. Kediler yatıyor falan. Gerçekten bayağı hayvansever bir ülkeyiz. Yani her ne kadar şu sıralar gündemde de olsa bu konular, bence bayağı hayvansever bir ülkeyiz yani gezdiğim yerlere göre. Ölürüm Türkiye'm ya. Ey yeni nesil, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz. Bilim ve sanat kitabı da Atatürk'ün hemen koltuğunun altında. Burada meydana devasa bir Atatürk heykeli yapmışlar. Görmüşken göstereyim istedim. Hemen limanın yanındayız. İleriye doğru özel plajlar uzanıyor. Birkaç tane böyle orada beach club tarzı, ne bileyim, yerler görüyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun diyor Foça Belediyesi. İleride bir yerde de bu arada belediyenin tesisleri var dostlar. Çok uygun fiyata yiyip içebiliyorsunuz. Gerçekten bayağı şaşırtıcı fiyatlar ama. Ve yemekleri de çok güzel yani. Tavsiye ederim. Dün öyle bir geçerken gördük. Bir girelim dedik ve gerçekten bayağı güzeldi. Bakın yine şurada insanların bahçesinde nar ağaçları. Şu etrafın farklılığını, ne bileyim, o kaldırım taşlarını, binaları, taş evleri gerçekten sevdim ya burada. Baksanıza, kasabanın içindeki banka binalarıyla bu şekilde. Bütün Ege'de olan bir şey büyük ihtimalle, yani birçok yerde vardır ama güzel yani, gösteriyorum yine. Şurada meşhur bir dondurmacı var. Dün gelmiştik biz. Dedik oradan bir dondurma alalım buraya kadar yürümüşken. Let's got your ice cream. Maraş dondurması satıyorlar burada. Bir topu 40 liraymış. Birer tane alacağız bakalım. Yarım kilo. Alacağız ice cream. Şunların ikisi 170 falan tuttu. Buranın dondurması bayağı iyi. Yani bayağı sevdiktim. Let's walk. Neymiş burası? Dondurmacı Hüsnü. Önerilerimizi aslında ekleyelim. Sponsorluk falan yok. Abi direkt tavsiye. Reklam değil, tavsiye. Böyle insanlarla çok diyaloğa giremiyoruz. Bir de elimde kamera var. Ne bileyim, pek alışık olmadığım bir şey yani. En azından Türkiye'de elle kamera böyle video çekmek. Şu ana kadar tam bir videom yok galiba Türkiye'den. Bu ilk olacak. Herhalde hiç çekmedim daha önce böyle uzun bir video. İlk defa yani, o yüzden sabır gösterin bana. Parça parça bir iki videomuz vardı. Bu da artık kanalda 3. falan olacak. Şöyle tekrardan geldik deniz kenarına. Bu arada burası da az önce o bahsetmiş oldum. Belediyenin tesisleri. Hemen burası da belediyenin plajı abi. Şurada da denize girebiliyorsunuz. Plaj diyorum ama kum yok yani. Çünkü çok fazla bir boşluk yok. Ne bileyim, kumsal yok. Genel olarak Foça'da, kasabada. Ama güzel yanı, direkt şurada karşıda çok uygun fiyata yemek yiyebiliyorsunuz. Ne bileyim, farklı tesisler de var, restoranlar da var. Burada da direkt denize girebiliyorsunuz yani. Dün biz burayı görmemiştik. Eğer bilseydik gelip direkt burada denize girerdik. Dün girdiğimiz yerde ama gerçekten güzeldi. Şöyle bir suyu göstereceğim tekrardan. Tertemiz ya. Bu tarafa doğru geçince iyice tertemiz oluyor. Let's keep exploring Foça. Which places you visit until now in Turkey? How many cities you mean? Well, how many times you been in Turkey until now? 4 times.
Amber Türkiye'ye 4 kere geldi dostlar. Üçünde beraberdik biz. Sadece ilkinde o zamanlar tanışmıyorduk. First one was 2017. First one should be 2019 or 2019. yeah. 2019'muş ilk seferi. Okay, which places you go in Turkey? Bursa. Bursa, Oh, Istanbul, like of course. İstanbul, Bursa, Kapadokya, Çanakkale, Çanakkale, Ephesus, like Efesus, İzmir, Selçuk, yeah, İzmir, Denizli, Denizli, and Pamukkale, Antalya. Ankara. Benden fazla gezmiş ya. Which is your favorite one? Favorite one? Maybe Çanakkale. Çanakkale, really? The city center Çanakkale also seaside. is beautiful, right? It's beautiful. Need to go Ayvalık. Really But Foça is also beautiful. yeah, Foça. Not the favorite one yet. Next time. Amber bayağı gezmiş yani Türkiye'yi. Buralara ben de gittim ama çoğuna çocukken gittim yani. Denizli'ye hiç gitmedim mesela. Pamukkale'ye ya da Kapadokya'ya hiç gitmedim. Gider miyim? Herhalde bir süre gitmem yani. Burada bile 3000 liraya konaklıyorken gecelik herhalde bir süre çok da gezmem Türkiye'yi diye düşünüyorum. Çok yakında yine ben yurt dışına çıkacağım. Amber birkaç gün sonra ülkesine dönecek burada. Maalesef vaktimiz çok kısıtlı. Aslında dediğim gibi bir ay zaten geçirdik burada ve o bir ayın sonuna denk geldi videomuz. Biraz böyle oldu. Dedim tek bir video yeter Türkiye'den. Tek bir video çekelim. Onda da böyle güzel bir yeri gösterelim. Şurada bir yerde bir denize girelim istiyorum ya birazdan. Şimdi midyeci gördük buradan. Midye hazırlatıyoruz kendimize. 5-6 tane midye alacağız. Ama burada denesin bakalım. Abi teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şöyle midyelerimizi aldık. Vallahi güzel duruyor, iri iri. Tanesi 20 idi bunların. Fena değil yani. İstanbul'da da zaten tanesi 15 falandı. Çok da fark etmiyor yani aslında, böyle bir turistik yerde olduğumuzu düşününce normal. Şimdi Amber'a deneteceğim. Daha önce yedik aslında. Biz bunların hepsini yaptık ama size gösterme şansımız olmadı. O yüzden bir daha yapıyoruz tekrardan aktiviteleri. Biraz alışmaya başladım. Kamera falan biraz daha kendime geldi video çektikçe. Limonumuzu sıkalım. Şuraya bir yere oturalım ve yiyelim bakalım. Take one. Try one. Okay. Just push that one. You like it? Better than Istanbul one? This one fresh one. Directly from the sea. Yeah, more fresh. Oh. Let's sit there, I think, and eat and through this. Şimdi şöyle bir de ben deneyeyim bakalım. Yani bilmediğimiz bir şey değil, bildiğimiz midye. Çok da anlatmaya etmeye gerek yok bence. Ama deneyelim. Bu arada bayağı iyi. Gelmişken şunu deneyin yani. Bizim o İstanbul denediğimizden falan çok daha iyi. Sokak yemeği. Gelmişken denemek lazım. Her ülkede deniyoruz zaten. Türkiye'de niye denemeyelim yani. Güzel bence. Biz bayağı bu arada Türk yemekleri, ne bileyim, bir sürü şey yaptık aslında bir ayda. Ki zaten ben burada Hancı'ya geldiği için her şeyi biliyor. O yüzden hani şunu niye yaptırmadın kıza, şuraya niye götürmedin falan demeyin yani yorumlarda. Bayağı bir şey yaptık. Videonun devamında koyarsam zaten aktiviteleri, yaptığımız şeyleri falan görürsünüz yani. Daha buradan İzmir'e geri gideceğiz falan. Bayağı bir şey daha yapacağız. Ve nereye geldik? Muhtemelen bir 10 adım yürüyüşte falan buranın çarşısına geldik şu anda dostlar. Burası eski Foça'nın çarşısı. Genelde hediyelik eşyacılar, ufak büfeler, ne bileyim basit eşya satan yerler var. Az bir şeylerle ince ufak tefek restoranlar başlıyor. Bakın yine şurada bir banka binası. Tamamen tarihi görünümde. Ya o tarihi dokusunu korumuşlar şehrin. Bu çok hoşuma gitti yani. Yeni yapılan binalar bile gerçekten ona göre yapılmış. Ev yemekleri satan yerler var. Ya Türkiye'de bunu seviyorum. Bu yüzden yaz zaten güzel burada. Evler birbirinden farklı renklerde, güzel mimariler. Ne bileyim böyle mağazalar daha çok butik tarzda. Farklı bir havası var gittiğiniz yerlerin. Özlemişim bunu gerçekten.
Yıllar sonra şöyle bir yere atabildim kendimi Türkiye'de. Bu yüzden mutluyum yani fazlasıyla. Yine hediyelik eşyacılar. Galiba şurası bir emlakçı. Çok güzel ya etraf. Amber, is it looks like similar to Spain? Is it looks like this? The buildings, sea around. Very similar. Mallorca'ya benziyormuş, öyle söylüyor. Geçen yıl tam bu zamanlar Amber Mallorca'daydı. Sonrasında Türkiye'de tekrar buluşmuştuk. Aynı oraya benziyordu bana. Dedim videoda söylesin, gözüksün, yalancıya çıkmayalım. Bilmiyorum. İspanya'ya gittiğimizde bir gün oraları da görürüz. Benziyor mu benzemiyor mu? Kendi gözümüzle de görürüz ama Akdeniz sahil şehirlerini çok benzetiyorlar yani birbirine genel olarak. Nazar boncukları her yerde, bütün mağazalarda nazar boncuklu hediyelik eşyalar satılıyor. Dünyaya tanıttığımız güzel şeylerden bir tanesi olabilir. Gerçi bazı ülkelerde o bile Yunan boncuğu diye, Yunan gözü falan diye geçiyor ama Latin Amerika'nın tamamında neredeyse Brezilya hariç Türk gözü diye satıyorlardı. Güzel bir şekilde tanıtmayı başarmışız yani bunu. Buralarda satılması güzel yani. Her yerde görüyoruz en azından. Şöyle bir sokağa girdik şimdi. Balık ekmek restoranları, ufak tefek kafeteryalar var. Ne bileyim çay ocakları var. Etraf bayağı otantik. Bir sokak arkaya geçince etraf değişiyor ya tamamen. Bunu da özlemişim. Taş evler her yerde. Sokağın sonu bu arada aynı caddeye çıkıyor, aynı yere çıkıyor. Aslında bir sokak geri gidiyorsunuz, böyle bir ortam değişiyor. Sonrasında biraz ilerleyince yine aynı yere ulaşıyorsunuz. Ve şimdi deniz kenarında çok güzel bir yere geldik. Birer tane kahve aldık şöyle Amber'la. Ice latte. Şu galiba 160, bu da 170'ti ya da 170-180 dolar, böyle bir şeydi. Normal yani, fena değil. Böyle bir kafeteryadayız. Afiyet olsun bize bakalım. Hava çok sıcak. Buzlu şeyler lazımdı. Dedik hem biraz gölgeye geçelim hem biraz dinleyelim. Burada biraz kahvelerimizin tadını çıkartacağız. Sonra da yüzmeye gideceğiz. Kız öldü ya. Happy. So happy with coffee always. Bugün happy. Mutlu. 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 Bugün mutlu. Şimdi burada kaldığımız yere geldik. Denize gideceğiz. Dedik bir üzerimizi değiştirelim. Size bir konakladığımız odayı göstermek istiyorum. Fiyatından zaten bahsetmiştim. Şöyle ufak bir balkonumuz var burada. Direkt şehrin dışarısını, o tepeleri, kayaları falan görebiliyorsunuz. Şurada bir yerde bu arada yer değirmenleri var. Çok az da olsa belli oluyor. Tarihi 3 tane falan yer değirmeni var. Manzaramız bu. Üzüm yaprakları, üzüm tefekleri burada. Ufak, şirin bir balkonumuz var böyle. Odamızda, kapıya çarptım bu arada. Odamızda böyle şirin bir oda. Şurada ufak bir buzdolabımız var. Hemen şurası lavabo. Oraya Amber geçti, kullanıyor. Klimamız var işte burada. Sıradan bir oda yani. Buranın gecelik fiyatı 3000 TL. Ve burada bulabildiğimiz en uygun fiyatlı yerdi. Yani videonun başında söyledim. Gerçekten fiyatlar bayağı uçmuş Türkiye'de. Hep duyuyordum ama bu geldiğimde bunu çok net görmüş oldum. Geçen geldiğimde bundan tam bir yıl önce fiyatlar çok daha uygundu. Yani geçen yıl Ağustos ayıyla kıyaslıyorum. Yeme içme anlamında fiyatlar çok daha uygundu. Konaklama da sanki biraz daha ucuz gibi hatırlıyorum ama yani tam da emin değilim çünkü üzerinden bayağı bir vakit geçti. Gerçekten cennet gibi bir ülkemiz var. Çok güzel bir ülkemiz var ama maalesef ki şu ekonomik durumun biraz daha düzelmesi lazım. En azından şu fiyatların bence biraz daha düşmesi lazım yani. Anlıyorum. Sezon olayı var. Yani sezon kısa bizde. Diğer ülkelere göre belki 6 ay, 7 ay, 8 ay bir turizm sezonumuz yok. Ama buna rağmen bence bu kadar yüksek olmaması lazım ya fiyatlarının. En azından basit bir yerin daha uygun olması lazım. Gittiğim her yerde böyle olduğu için değinmek istedim. Böyle uygun fiyatlı seçenekler de bulabiliyorsunuz. Daha iyi bir yerde kalmak isterseniz tabi bu 6-7 bin liraya, 8-10 bin liraya kadar gider yani günlük. Maalesef yani gittiğim diğer ülkelerle kıyaslayınca uçuk fiyatlar ortaya çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi biz burada bir üzerimizi değiştirelim dostlar. Denize gitmek için bir hazırlanalım ve gidelim biraz yüzelim. Foça'nın
Ege Denizi'nin tadını çıkartalım. Böyle durumlar bu. Ve şu geldiğiniz yere bakar mısınız? Aradan 1-2 saat geçti. Bayağı bir şeyler oldu. Biz şu anda çok güzel bir plajdayız burada. Daha doğrusu plaja doğru iniyoruz. Amber, ready? Selam. Bakın burada kim var? Kilometrelerce Merhabalar, uzakta. herkese selamlar. Yine buluştuk. Harika bir buluşma oldu. Tayland'dan sonra Foça'da. Aynen. En son biz 1,5 yıl önce Onur'la Kopangan'da buluşmuştuk. Aynen. Hatta Bangkok'ta buluşup beraber Kopangan'a gitmiştik. Doğru. Trenle gittik, hatırlıyor musun? Aynen. Saat 12 saat. Kanalda hala videolar var. Arkadaşlar videolarımız var kanalda. Foça'da Özledim seni ya. Onur yeni Foça'da yaşıyor. Biz de Foça'da olunca ona yazdım. Dedim bir buluşalım. Geldi arabasıyla aldı bizi. Şimdi neredeyiz? Mersinaki koylarındayız arkadaşlar. Mersinaki burası. Mersinaki koyu. Çok güzel koylarımız var. Karşıda bir adamız var. Oraya yüzerek ya da paddleboardla geçebiliriz. Kamp da yapabiliriz Furkan burada. Harika koylarımız var. Hepsini bir bir gezeceğiz. Allah, Foça gerçekten çok güzel. Sen yeni Foça'da yaşıyorsun. Evet, ben Yeni Foça'da yaşıyorum. Şu anda Yeni Foça ve Eski Foça arasındayız. Yeni Foça ve Eski Foça arasında ne fark var? Eski Foça daha eski arkadaşlar. Yeni Foça daha yeni. Yeni Foça'da yeni yapılmış. Şöyle inelim bakalım. Buna benzemez ama Furkan'cığım. Evet, Güney Afrika sonrası ben burada yazı yaşıyorum ya. Kıştan yaza geçiş yaptım. Belki penguen çıkabilir burada. Aha, gerçekten aşık oldum. Suyu çok soğuk ama yüzemedim. Yok, orada yazın bile Yüzebildin yüzülmüyor. mi? Yok yok. Aa, Ben çok gittiğimde aşırı. kıştı. Evet. Ben kıştan geldim şu anda. Aralık ayında oradaydım. Soğuktu, bayağı soğuk. Ama burada yüzmeye hazır. İniyoruz bakalım böyle. Şu suyun temizliğine bakar mısınız? Güzel ya. Gerçekten güzel. Time to swim. Vallahi çok güzel ya. Ege bir başka. Bayağı bir temizdir burası. Sana normal geliyordur artık sürekli. Ben hep buradayım. Kamp yapıyoruz buralarda. Akşam çok keyifli. Bir akşam kamp yapabiliriz. Vallahi çok güzel olur. Zanzibar'ı gördük, ne bileyim Tayland'ı gördük. Bir de gelip Ege sahillerinin tadını çıkartalım. Amber, how is it? Amazing. Few people. Few people. Super clean look. Like Zanzibar. Bu arada Zanzibar'da bile o kadar temiz sahil yoktur yani. Şu olayı çok seviyorum. Sadece tabi su o kadar turkuaz değil, burada biraz daha cam gibi. Muhteşem gözüküyor ya. Ege sahili gerçekten başka. How is the water? Amazing. Evet, yüzdük, eğlendik. Artık geri dönüş vakti. Aynen. Nasıldı? Çok güzeldi, yüzdük, harikaydı. Seninle birazdan vedalaşacağız. Gidiyorsun İstanbul'a. Güzeldi, güzeldi. Seviliyorsun. Aynen. Artık geri dönüş vakti. Gün batımı saati geldi neredeyse. Birkaç saat eğlendik buralarda. Ufak ufak çekim yapmaya çalıştık işte. Şimdi yavaştan arabaya doğru geçiyoruz. Tam gün batımı saati geliyor. Manzara muhteşem ya. Gerçekten doğa mükemmel. Amber da aşağıda video çekiyor şimdi. Tam böyle o gün batımına doğru tadını çıkartıyoruz buraların. Güneşi büyük ihtimalle Eski Foça'da batıracağız. Buraya geldiğimiz gerçekten çok güzel oldu. Yani 2 günlüğüne, 3 günlüğüne bile olsa sonuna kadar tadını çıkarttık buraların. How is it? Evet, let's go. Let's go. Şöyle arabaya geçelim. Evet. Turumuz bitti. Turumuz bitti. Ha? Bugünlük bu kadar. Keşke daha önce denk Sonraki gelseydik ülkede ya. görüşürüz arkadaşlar. Evet. Acaba hangi ülke?
Biz Tayland'da bir hafta 10 gün gezmiştik, evet, değil 10 mi? gün gezdik 10 gün beraber. falan gezdik. Koh Adası'nda güzel vakit Çok geçirdik. güzeldi. Ama tam yaşanacak yer Foça, bir şey söyleyeyim mi? Foça'mız da çok güzel. Çok güzel yani, Türkiye'de gerçekten. Güzel yer. Yeni Foça'yı görmedim ama yani Görelim. doğası şeyi muhteşem Belki ya. yarın gitmezseniz Foça'yı da Aynen, beraber buralarda olursak bir haberleşiriz. Çok güzel ya. İyi ki geldin. Ya Türkiye'de var ya, belki en sakin, böyle hayatı yaşayabileceğin yerlerden bir tanesi gibi. Evet, hava çok güzel, koylar güzel. Bu şekilde devam bakalım. Eski Foça'ya doğru. Şu etrafın, doğanın güzelliğine bakar mısınız? Kosova plajı burada. Kosova plajı mı? Bakın, Kosova plajı diye bir yermiş. Çam ağaçlarının arasından böyle ilerliyorsunuz. Tipik Ege doğası. Ya gerçekten bu kısmın doğası bir başka ya. Ve aradan 1,5 gün geçti. Hatta 2 gün bile olabilir. Herkese İstanbul'dan selamlar. How is İstanbul? Beautiful. After Izmir, amazing. Why? I don't know, just love Istanbul more. You like Istanbul more? Yes, right. Amber, what they are selling there? Also, Mısır. En son Foça'daydık. Sonrasında biz Foça'dan İzmir merkeze gittik. Orada bir şeyler çektim ama çok da böyle fırsatımız olmadı. Bilmiyorum onları koyar mıyım? Dün 9 saat falan otobüsteydik. Bayağı uzun sürdü. Otobüsümüz 1 saat gecikti falan ama sonunda geldik. Taksim'de kalıyoruz. Direkt dedim buradan açayım videoyu, yine kaldığımız yerden devam edelim. How long we stay here last time? how long? Yeah, how long did we stay? 1 week? I think more, maybe 10 days. You know, last time. Last time, yeah. 10 days. 10 days. Geçen geldiğimizde 10 gün falan kalmıştık burada. Neydi ne bileceksek denedik Amber'la. Yani videoyu çok geç açtım ben. Artık aslında birlikte son günümüz. Amber yarın yola çıkıyor. Tayland'a gidiyor. Time to travel tomorrow. Yes. Last day. Exactly 1 month this time. Yes. The birthday. Tam 1 ay kaldı Amber burada. Ve gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Ama çok bir şey çekmedik yani bu süreçte. En azından kendi kendimize yaşayalım dedik anları. Böyle bir videomuz olmuş olacak Türkiye'den. Going to Bangkok. Yes. Tomorrow afternoon. And then Taiwan. Yes. After 1 week, After 1 week back to Taiwan. After a long time. finally going back to Taiwan. Bayağı bir gürültü var. Umarım sesimiz temiz bir şekilde gelmiştir. Önce Tayland'a, Bangkok'a, bir hafta sonra da Tayvan'a gidiyor Amber. Ondan sonrasında da tekrardan Avrupa'ya dönecek. Burada birkaç işi var. Burada 1-2 ülkeye gidecek ve muhtemelen yani 2-3 ay sonra falan tekrar buluşabileceğiz. Böyle. Maalesef ki Türkiye'deki bir ayımızın sonu geldi bizim. Afrika'dan sonra İstanbul'da çekmiş olduk bir sonraki videomuzu. Bakalım bundan sonra hangi ülkeye tekrar buluşacağız, hangi ülkeye tekrar video çekeceğiz. Merak ediyorum yani ben de. Bu arada İzmir sonrası İstanbul çok iyi geldi. Yani burası bayağı serinmiş. I say the weather here much better. It was 40 degrees for 1 week. İzmir'de 40 derece diyor bakın. Ya yanıyordu var ya etraf, yani İstanbul'a dönmek gerçekten yaradı bize. Havası bayağı iyi geldi. İstanbul serin gelmeye başladı artık. Ege çok fenaydı ama denize falan girdiğimiz için rahatladık yani orada. İstanbul'dan bir hafta bile olsa arınmak çok iyi geldi. Hatta bir haftadan bile kısaydı ama çok güzeldi. Ama bir yandan da düşününce İstanbul'da başka bir şehre değişemiyorsunuz yani. Her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Devasa bir şehir. Gerçekten dünyada eşi benzeri yok yani. İzmir çok güzel, evet. Doğa mükemmel. Hele arabanız, motorunuz falan varsa muhteşem bir yer. Çünkü bir saatte denizdesiniz. Bambaşka sahil kasabalarındasınız ama şehir olarak İstanbul bambaşka bir seviye. Yani
İstanbul sevgimiz kabardı bugün. Hem benim hem Amber'ın İstanbul sevgisi kabardı, zirve yaptı resmen. Geri dönmek bayağı iyi geldi, iyi hissettirdi. Biraz gezeceğiz bakalım bu çevreyi. Buradan bir Karaköy'e inmeyi, oradan Eminönü'ne geçmeyi düşünüyoruz. Amber son günü için hediye bir şeyler alacak ailesine. Oraları biraz gösterelim size. Uzun bir video olsun. Zaten tek bir video olacak Türkiye'den. O yüzden olabildiğince etraf vesaire paylaşmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Bir de Türkiye'de gezerken görün beni. Bir turist gibi İstanbul'u keşfedeceğiz bugün. Evet, şimdi bayağıdır yürüyoruz biz. Galata Kulesi'ne doğru geldik. Böyle bu yoldan aşağı inerken her yerde hediyelikçiler var. İstanbul'a gelenler daha önce biliyordur zaten. Çok güzel hediyelik eşyalar satıyorlar burada. Hatta az önce Peru'da satılan o geleneksel kıyafetlerin satıldığı bir dükkana girdik falan. Let's buy some stuff for your family. Yes, that's yours. Yeah, some gift for your family. Amber ailesi de buradan hediyelik bir şeyler alacak. Onlara bakıyoruz şimdi. Bu arada buralar tıktım tıktım. Galata Kulesi'nin olduğu yere geldik şimdi. Buralarda çevrede çok güzel restoranlar var Galata Kulesi'nin etrafında. Burayı biz çok seviyoruz. Akşamları da hep geliyorduk. Hemen zaten çok yakında kalıyoruz. Our place is like 15 minute walk to here. Yeah, 50 minutes. Ya 30 dolara, 34 dolara falan bir otel bulduk burada. Orada kalıyoruz. Yani fiyat bayağı iyi. İzmir sonrası %50 düştü resmen. Şöyle göstereyim. Yukarıya da çıkışlar açık aslında şu anda ama vaktimiz kısıtlı ve saat de ilerliyor. O yüzden çok yukarı çıkamayacağız. Herhalde başka bir şeyler yaparız yani günün kalanında. Bu arada şurada bilet ofisi var. Turistlere 30 euro, yerel halka da galiba müze kartla 100 lira. Yani aslında olması gerektiği gibi dünyanın her yerinde bunun örneği var. Birçok müze yerel halka çok ucuzken turistlere daha pahalı olur. 30 euro da böyle bir yapı için, bu kadar tarihi bir yapı için bence gayet iyi bir fiyat. Yani bir tek yüksek bulanlar olabilir ama bence normal yani. Dünyanın en meşhur yapılarından bir tanesi. En azından Türkiye'nin en meşhur diyebilirim. Buralara çok gelmeyeceğim artık çünkü tıktım tıktım yani, inanılmaz kalabalık. Rengarenk binalarıyla, kafeteryalarıyla meşhur bir sokak burası da. Böyle dostlar, bir Galata havası, Karaköy havası almış olduk. Evet, buralarda gezdik. Artık yavaştan biz Karaköy'e doğru inelim. Kestane satıcılara bakın. How is it? Been so many times here, but yeah, you've been 4 times in no, 5 or 6 times in Istanbul actually. Yes. Amber'ın artık 6. 7. seferi falan herhalde İstanbul'da. Hani Türkiye'de farklı şehirlere gidip gelmemizle beraber falan. Yani geçen sene geldi 2 kere, bu sene geldi. Daha önce gelmişliği var. O yüzden bayağı iyi biliyor İstanbul'u yani. En az benim kadar biliyordur o da herhalde. Şöyle gidelim bakalım. Ve şimdi gördüğünüz üzere Karaköy'e geldik. Direkt bir sahil kenarına inelim. Hemen burada mağazalar, kafeler, restoranlar. Birazdan Galata Köprüsü'nün üzerinden karşı tarafa doğru geçeceğiz. Galata Köprüsü'nün üzeri her zaman olduğu gibi yüzlerce insan, hava güzel olunca balık tutuyor burada. Şöyle bir göstereceğim. Kolay gelsin abi. Tıktım ya.
Yani yaz günleri hep böyle. Bugün günlerden bu arada Perşembe yani. Cuma, cumartesi falan da değil ama bayağı dolu yine de. Evet, sonunda Eminönü meydan dostlar. Balık ekmekçiler, lokmacılar, turşucular tıklım tıklım ya. Bir yandan turistler, bir yandan yereliler. Acayip bir kalabalık var buralarda. Her zaman olduğu gibi. Hemen karşımızda Süleymaniye Camisi. Tahtakale'ye doğru geldik. Buradan alacaklarımızı alın bakalım. Görüyorsunuz kuru yemişçiler, ne bileyim geleneksel Türk lokumu, ne ararsanız buluyorsunuz ya buralarda. Bir işlerimizi halledelim, mağazalar kapanmadan, sonrasında bayağı bir şey alacağız buralardan büyük ihtimalle. Bayağı bir şey deneyeceğiz. Şimdi şöyle birer tane buzlu içecek aldık. Bunların tanesi 100 liraydı. How is it? Feel much better. Çok daha iyiyim diyor Amber. Tıklım tıklım sokaklardayız, o yüzden çok fazla bir şey çekemiyorum. Şunları içerek devam edeceğiz bakalım. Ve şimdi alacaklarımızı aldık. Mısır Çarşısı'na bir girelim dedik dönmek üzereyken. Burada da öyle etrafa bakınıyoruz. Belki bir şeyler alacağız. How is around here? Amazing. Amazing. Spices, herbs, everything. Very different vibe. Paradise. Dostlar, baharatlar, lokumcular, ne bileyim ne ararsanız bulabileceğiniz bir yer burası. Bayağıdır gelmiyordum ben de. Büyük ihtimalle en son buraya gidelim 3-4 sene olmuştur. Böyle güzel, devasa bir çarşı. Şöyle buradan lokum aldık şimdi. Try it Amber. İnanılmaz kalabalık içerisi, çok fazla çekemiyorum. This one has almond. Bademli lokum aldık bu şekilde. Bayağı iyi. Şimdi Amber'la biz bayağı beraber gezdik biliyorsunuz. O yüzden bunların hepsini denedik yani. Denemediğimiz bir şey yok. Baklavasından ne bileyim sütlacına Türkiye'de denemediğimiz bir şey kalmadı. Şöyle farklı bir lokum görünce bundan alalım dedik. Is it good? So sweet right? Strong taste. Bu arada şu kadarı 250 liraydı aşağı yukarı. Yani şu 250 lira. Bilmiyorum artık ucuz mu pahalı mı, çünkü fiyat algımı kaybediyorum Türkiye'de. Ama güzel yani, denemek için alıyorsunuz sonuçta. Evet, dışarı attık tekrardan kendimizi. Abi çok acayip bir fiyatlandırma var ya. İçeride bizim aldığımız lokumun kilosu 980 liraydı. Burada 350'ye kadar falan düşüyor. Yani hiçbir şeyin gerçek fiyatını bilmiyorsunuz gerçekten. Bayağıdır gelmediğim için ben de normal geliyor her şey, ama bir bakıyorum bir yerde aynı şeyin kilosu 400 lira, bir yerde aynı şeyin kilosu 900 lira ve bu mağazalar yan yanalar. Yani az bir şey ilerliyorsun, her şeyin fiyatı değişiyor. You feel tired after walking a lot? After that snacks, I feel recovered. Lokumlardan sonra kendime geldim diyor Amber. Evet, Kızılay burada kan topluyor. Güzel dostlar, bir İstanbul havası almış olduk İzmir'in üzerine. Videolarımda hiç yer verememiştim yani Türkiye'ye, İstanbul'a falan. Uzun bir videomuz olmuş olacak buradan. Daha önce biz Karaköy'de kalmıştık Amber'la. Galata Kulesi'nin aşağılarında falan, ama bu tarafa beraber hiç geçmemiştik. Yani ben de bayağıdır gelmiyordum. Bir gelip gezmiş olduk buraları. Şimdi biraz yürüyeceğiz bu çevrede. Sonrasında gidip artık bir akşam yemeği falan, kapanış gelecek yani artık. Bayağı bir yorulduk, bayağı bir yürüdük bugün. Bilmiyorum videoda ne kadar yansımıştır ama aslında bayağı uzun bir gündü. Enjoy today. Your last day. Yes, my last day in Turkey this time. Ve aradan saatler geçti, şu anda İstiklal Caddesi'ne geri döndük. Yürüyoruz dostlar tekrardan. Tıklım tıklım şu anda, hafta içi olmasına rağmen kalabalık yani. How is going? Amber'ı duymakta zorlanıyor olabilirsiniz. Çünkü ben bile duyamıyorum. Bayağı kalabalık şu anda. Bir yemeklerimizi yedik, gezdik. Yani çok yorulmuşuz. Yorgunlukta onu bile çekemedik. Zaten bu yolculukta var ya, bir sürü şey çekemedik yani. Kamerayı
Açık bırakmamız gereken yerlerde hiç açık bırakmadık resmen. Ama olsun, eğlendik. Güzel bir geziydi. Şimdi dedik bir yürüyüşe çıkalım. Biraz daha yürüyelim etrafı yemekten sonra. Şu İstiklal Caddesi'nde biraz daha bir son kez gezelim. Yarın da zaten bu yolu yürüyüp otobüsle Ambra Havalimanı'na bırakacağım. Durumlar bu. How was Turkey experience in general right now? We are coming to the end. Coming to the end. It was really nice to come to your country again. And Istanbul so beautiful. And I already visited so many cities. Istanbul is Will be the one of the best. one of the best. You really like it? I like it. İstanbul'u çok seviyor Ambur ve en az benim kadar da biliyor yani İstanbul'u. Keyifliydi dediğim gibi, yani çok keyif aldık. İstanbul gerçekten güzel bir şehir. Her şeyi bulabileceğiniz bir şehir, hep söylüyorum. Yani bu şehirde yaşamak çok çok güzel. Akşamında biraz görünüş istedim buraların. Daha yani biz çok küçük böyle tarihi bölümünü gezdik bu şehrin. Neler neler var zaten birçoğunuz biliyorsunuz yani. Yaşamamış olsanız bile mutlaka gelmişsinizdir herhalde bir kere. Böyle dostlar, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Bizim için çok keyifli bir geziydi. Bizim gezimizin de sonu geldi artık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Ambra'da görüşürüz diyelim o zaman. Görüşürüz. See you again. Have a great trip to... Hop, so crowded. Have a great trip to Taiwan and Yes. Thailand. Back home. Back in home. See you. See you.